Ben Doktor Ahmet Temiroğlu, 1957 Şanlıurfa doğumluyum. Tabii ilkokuldan itibaren İstanbul'da büyüdüm. 45 yıllık bir iş hayatım var, bayağı uzun bir iş hayatı ve işin ilginç yanı bu iş hayatının her kademesinde oldum ben. 1977 yılında bakkal dükkanım oldu. 1977 yılında ben saat 6'da uyanıp bakkal dükkanımı açardım. Bakkal dükkanından sonra imalathanem oldu. O merdiven altı imalathane daha sonra 15-16 yıl içerisinde Rusya'ya ihracat yapan, ithalat yapan orta ölçekli bir şirket haline geldi. Daha sonra da 1996 yılından sonra TAHA grubuna bağlı, LCY2 grubuna bağlı Özel Menşaat'ın kumaş örme ve boyama fabrikasının başına geldim. Orada da şu anda kurumsal bir şirketin, gerçekten de bilimsel yöntemlerle yönetilen bir şirketin genel müdürüyüm. Şimdi baktığımız zaman bakkallıktan başlayarak merdiven altı ve orta ölçekli şirket ve büyük ölçekli şirketlerden birisi. Ve daha öncesinde söylemiyorum. Yani o ortaokul zamanlarında 77 yılından öncesinde de naneli şeker satmışlığım, balon satmışlığım, su satmışlığım da var da onları söylemiyorum. Böyle bir iş hayatım var ve gençliğimde ben kimya mühendisliği okudum. 40 yaşından sonra da yöneticilik yapıyorum diye işletme fakültesinde okudum. Orayı bitirdim. Oradan sonra orada yüksek lisans ve doktora yaptım. Toplam kalite yönetimi ve stratejik yönetim konularında çalışmalar yaparak doktora da yapmış oldum. Çift dal bitirmiş oldum. Yani hem mühendislik hem de yönetim bilimlerinde şu anda şirketimin başındayım. Özel Menşaat 1994 yılında kurulmuş bir şirket ve LCY2'ye bağlı bir kuruluş. Ama sadece LCY2'nin değil, %50 kapasitesini LCY2'ye ayırmış, %50'sini de diğer şirketlere kullanan bir firma. Politika olarak böyle yapıyoruz biz. Kalitesiyle, yönetim kalitesiyle sektöründe lider olan, bu tabii ki sadece lafla değil, aynı zamanda 2002 yılında TÜSİAD Kalder'in hazırlamış olduğu, vermiş olduğu çok prestijli bir ödül olan Ulusal Kalite Başarı Ödülünü aldık. Resmen bu başarımız tescillenmiş oldu. Aynı zamanda yine Ticaret Odası'nın da çevre konusunda duyarlılığımızla ilgili verdiği çevreyle ilgili bir ödülümüz var. Bu ödüllerimiz aslında böyle en tanınmış, en prestijli ödüller ama onun ötesinde daha birçok ödüllerimizde olan bir firmayız biz. Tekin ben uzunca bir yıl, 15 yıl kadar da Türkiye'deki bütün boyanelerin derneği olan Türkiye Tekstil Terbiye Sanayiciler Derneği'nin başkanlığını da yaptım. Yani bu konuda tevazu göstermek istemiyorum çünkü firmamız gerçekten de kaliteli olduğu için bunu da belirtmekte fayda var. Yani ben 1996 yılında, yani bu fabrika kurulduktan 2 yıl sonra fabrikanın başına geçtim. Fabrikaya geldiğim zaman fabrikadaki tek otomasyon sistemi Eliar'ın yapmış olduğu bir asansör sistemi vardır. Boyar maddelerin seçilmesine yönelik bir otomasyon sistemi. Yanlış boyar maddelerinin alınmasını önlemek konusunda gerçekten başarılı bir uygulamaydı. Dolayısıyla ben Eliar'ı ilk o cihazıyla, bizdeki o sistemiyle tanıdım. Takdir ettim yani çünkü o zaman çok işe yarayan bir sistemdi. Daha sonraki fuarlarda olsun arkadaşlarımızın, Eliar'daki arkadaşların gelip gitmesiyle tanışmış oldum. Eliar, yani bunu sadece siz sorduğunuz ve sizin yüzünüze karşı söylemiyorum ama defalarca arkadaşlar da bilir. Gıyabanızda da çok takdir ettiğim, beğendiğim bir firmaydı. Sebebi şu, çünkü bilimsel olmak artık günümüzde çok önemli. Yani bilimsel olmak, bilimle meşgul olmak, sürekli Ar-Ge çalışmalar yapmak, iyileştirme, geliştirme yapmak ve çağımızın en önemli gereksinimi olan dijitalleşmeyle, otomasyon sistemleriyle, bilgisayar sistemleriyle, bilişim sistemleriyle uğraşıyor olması da ayrıca benim Eliar'a karşı benim bir ilgi duymama sebep oldu ayrıca. Bu da bir faktördü. Daha çok fuarlarda çok daha böyle çalışmalarını böyle hepsini bir arada gördüğüm için fuarlarda Eliar'ı daha iyi tanıdım. Daha sonraki aşamalarda bizim boyama makinelerimizdeki otomasyon sistemleri, kontrol sistemleri falan hep Eliar'la çalıştığı için ilişkilerimiz devam etti. En son boyar maddelerin otomatik olarak dozajlanmasıyla ilgili olarak sistemler satın aldık. O sistemler de şu anda başarılı olarak çalışıyor. Dolayısıyla yani Eliar'dan çağımızın en büyük gereksinimleri olan otomasyon, dijitalleşme, veri toplama veya verileri değerlendirme, ERP dedikleri konularda gerçekten de almamız gereken hizmeti zamanında satın aldık. Bakın bu zamanda kelimesinin altını çizmek istiyorum. Çünkü yani en sonunda gün gelecek birileri, bütün firmalar, bütün bunlar artık bir ihtiyaç haline gelecek ve hatta geldi bile. Artık hemen hemen herkes bunları kullanıyor olacak ama bütün bu sistemleri böyle ilk kullanmak, zamanında kullanmak, tam ihtiyaç ortaya çıktığı zaman kullanmak çok önemli. Biz Eliar'la yaptığımız işbirliklerinde bütün bu ERP sistemlerini, bu bilişim sistemlerini ve hatta bu makinelerin otomatik çalışması çok çok önemli. Yani o raporlar
raporların online ve zamanında üretilmesi çok önemli. Bunların hepsi bundan belki de 15-20 yıl önce kadar lükstü ve biz bu lüksü Eliar'la yaşadık. Ama şu anda ihtiyaç. Şu anda herkes bunu yapmak durumunda ve yapmalılar. Yapmayanlara da ben tabii tavsiye ediyorum yapsınlar. Çünkü eğer yapmadıkları takdirde gerçekten de rekabette olsun veya günümüz ticaret şartlarında çok geri kalanlar arasında olacaklar. Artık dijitalleşme, bu bilişim sistemleri o kadar hayatımıza girdi ki artık bundan kimse kaçınamaz. Global Sanayici Dergisi'nde yazdığım yazıda da belirttim. Otomasyon ve dijitalleşme konusunda, bu bilişim sistemleri konusunda birçok firma, özellikle o bahsettiğim KOBİ tarzı firmalar veya küçük firmalar, ya işte bunlar büyük firmaların işi, bunlar bizim işimiz değil, bunlar bize gerek yok, işte bunlar öyle ileride yaparız falan gibi düşünüyorlar. Aslında o çok büyük yanlış bu. Böyle düşünmemek gerekiyor. KOBİ bile olsalar, küçük çapta da olsalar bu dijitalleşmeden, bu bilişim sistemlerinden, otomasyon sistemlerinden kaçınmaları asla ve asla mümkün değil. Dolayısıyla eninde sonunda herkes yapacak. Bir an evvel yapan daha da karlı olabiliyor. Yani sürdürülebilirlik tabii çok önemli bir kavram, yeni bir kavram. Sürdürülebilirlik diyor ki tamam, sen her şeyden vazgeçme. Usulüne göre tüket, gelecek nesillere de bırak. Yani dolayısıyla sürdürülebilirlik derken bir çevre ki en önemlisi ve hatta da burada herkes zannediyor ki sadece sürdürülebilirlik sadece çevredir. Hayır. Tekstile örnek verecek olursak sürdürülebilirlik diyor ki bak sen gene kumaşı boya, yine modanı yap, yine markanı yap ama bunu öyle bir yap ki doğal kaynaklar bitmesin, gelecek nesillere de kalsın. İşte burada ince nokta burada. Daha az doğal kaynak tüketmeli, daha az çevreye zarar vermeli ve mümkün olduğu kadar süreçlerini daha az maliyetli olacak şekilde iyileştirmeli. Bunlar çok önemli. Bu konuda da yine Eliar gibi firmaların iş yerlerine verecekleri çok şey var. Çünkü niye? Şimdi bütün bunların hepsini göz önüne aldığınız takdirde dijitalleşmenin veyahut da otomasyon sistemlerinin önemini düşünebiliyor musunuz? Yani bunlar gerçekten de şu anda lüks gibi görünüyor. Hani işte karanlık fabrika diyorlar değil mi? Işıklar bile yanmayacak. Fabrika kendi kendine üretim yapacak. İşte biliyorsunuz Endüstri 4.0 konusu var. Şimdi bu konularda aslında Türkiye'nin telekomünikasyon altyapısı, dijital altyapısı mükemmel. Türkiye'nin Endüstri 4.0 konusunda ve bu dijitalleşme konusunda ve yapay zeka konusunda, bu deep learning dedikleri, makine öğrenmesi dedikleri süreçler konusunda, tabii üst başta biliyorsunuz yapay zekadır. Türkiye şu andaki konumunda dünyadan geri değil. İşte bu aşamada Eliar gibi şirketlere gerçekten çok görev düşüyor. Şirketlerin para kazanması insanların nefes alması gibidir. Yani bir insan nasıl ki nefes almazsa yaşayamaz değil mi? Dolayısıyla şirket de para kazanmazsa nefes alamaz. Peki ben size şimdi soruyorum. İnsanlar nefes almak için mi yaşar? Mesela siz nefes almak için mi yaşıyorsunuz? Tamam, nefes alamazsanız yaşayamazsınız ama nefes almak için yaşamıyoruz değil mi bizler? Şirketler de tamam para kazanmak zorundadırlar ama sadece para kazanmak için yaşamamalılar. Peki ne yapmalılar? Şirketlerin bir başka görevi vardır. İkinci bir görev vardır. O ikinci görev de çevrelerine, içinde bulundukları topluma karşı görevleridir. Bunun karşılığında bir para kazanmaz ama bu da şirketin bir itibarıdır, bir prestijidir. Şimdi dolayısıyla Türkiye tam ve dünya ve Türkiye tam böyle bu dijital çağın girişindeyken Eliar gibi firmaların para kazanmanın ötesinde ülkemizin, şirketlerimizin dijitalleşmesine yönelik çalışmaları ticaretin kar etmenin ötesinde bir çaba olarak Eliar tarafından benimsenmiş olması gerekir ki ben benimsendiğine inanıyorum. Bugün tekstil sektörünün olmadığı bir ortamda istihdam konusunda Türkiye'de ciddi problemler olur. Bu açıdan tekstil sektörü bir kere önemli bir sektördür. Bunun altını çiziyorum. Bir. İkincisi, tabii işte geleceği konusunda rekabet koşullarını, özellikle uluslararası rekabet koşullarını da göz önüne almak gerekiyor. Bu açıdan baktığınız zaman da şunu söyleyebilirim. Yine bazı insanların söylediklerinin tersine. Türkiye bir kere en önemli müşterisi Avrupa Birliği ülkeleridir. Tekstilde. Gümrük Birliği Anlaşması'yla ilgili olarak bazı avantajlarımız var bizim. Yani vergi avantajlarımız var. Türkiye tekstil konusunda çok güçlü bir yanı nedir biliyor musunuz? Elemanlardır, insan kaynaklarıdır. Yani bizim teknik insanlarımız, mühendislerimiz, bizim teknisyenlerimiz tekstili gerçekten iyi biliyorlar ve yapıyorlar. Bunu şu andaki bu tekstil konusu ne tekstil işçilerimizin, çalışanların, teknisyenlerimizin bilgi düzeyi, know-how düzeyi ne Uzak Doğu'da var ne de Kuzey Afrika ülkelerinde var. Netice itibariyle şunu söylüyorum. Kesinlikle tekstil bitmeyecektir, devam edecektir. Bu açıdan ben tekstilin geleceğini negatif görmüyorum, pozitif görüyorum yani. Bütün sanayide şu anda sanayicinin ihtiyacı ara kademedeki teknik insanlar, teknisyenler, ara kademe insanlar. Almanya'da liselerin %60'ı meslek lisesi. Bak Almanya ki Avrupa Birliği ve dünyanın örnek aldığı sanayide, bugün Avrupa Birliği'ni taşıyan Almanya'dır yani. Dolayısıyla Almanya'da
Bütün liselerin, bütün toplam liselerin %60'ı meslek lisesi, %40'ı normal lise. Bizim de behamahal hemen acilen bu gençlerimizi meslek liselerine yönlendirmemiz gerekiyor. O çocuklar meslek lisesine mezun olduktan sonra teknisyen olarak işe başlamalılar. Benim başında bulunduğum meslek lisesi gerçekten de hem Anadolu Meslek Lisesi hem de teknik lise olarak çok güzel yetiştiriyor çocukları. Laboratuvarlarımız var, atölyelerimiz var. Çocuklar hem bilimsel teorik bilgileri alıyorlar hem de pratik bilgilerle mezun olarak her yerde çok faydalı oluyorlar. Bunun genelleşmesi ve bütün Türkiye çapında bu teknik liselerin, teknisyenlerin yetiştirilmesi, onların istihdam edilmesi gerekiyor. Tekrar söylüyorum, teknolojiden, bu dijitalleşmeden, bu bilişim sistemlerinden, otomasyon sistemlerinden, bu yapay zekadan geriye kalan, bunu ciddiye almayan şahıslar da, şirketler de bu çağın adamı veya bu çağın şirketi olamazlar. Yani tüketicilere ben şunu söylemek isterim. Bir kere tüketirken cimri olmak lazım. Tüketirken dikkatli olmak lazım. Tüketirken insaflı olmak lazım. Bunları yaparken de tüketicilerin yapacağı çok önemli bir şey var. Bunu üreten insanların sürdürülebilirlik konusunda çaba içerisinde olduklarını izlemeleri, görmeleri, hatta istemeleri, aramaları lazım. Yani sonuçta ben çevreciyim, ben işte sürdürülebilirlikten yanayım demekle olmuyor. En büyük güç müşterinin gücüdür günümüzde. Dolayısıyla müşteriler, Elyar gibi, sizin gibi, bizim gibi müşterileri sürdürülebilirlik konusunda çaba içerisinde olmalarını istemeli, onları zorlamalılar diye cevap vereyim sorunuza. Valla ben Elyar'ı dediğim gibi ben bilimsel oldukları için çok sevdim. Bilimsel olmaya devam etsinler. Bu çok önemli bir şey. Yani bilimden ayrılmamak çok önemli bir şey. Bu Ar-Ge çalışmaları çok önemli. Sürekli iyileştirme, geliştirme çok önemli. Hiçbir zaman kendilerini yeterli görmesinler. Çünkü biliyorsunuz yani mükemmellik diye bir şey yoktur. Mükemmellik bir yolculuktur. O yolculuğa devam edeceksiniz. Ben Elyar'ın da bu mükemmellik yolculuğuna devam edeceğine eminim. Başarılar diliyorum herkese, bütün Elyar çalışanlarına.